Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Bir önceki videomda sebeplerinden bahsetmiştim. Açıklamalarda görebilirsiniz. O videoma da yukarıdan ulaşın. Çok heyecanlıyım çünkü o videoyu ben Mart ayında çekmiştim. Ve bayağı bir ara vermiş oldum video çekmeye aslında. O yüzden biraz heyecanlıyım şu anda. Ve bu heyecanıma da yakışır bir diziyle gelmek istedim size. Baştan uyarayım, dizimiz dramatik ve 16 bölümden oluşan bir dizi, yavaş ilerleyen bir dizi. Yani sakin bir diziyle gelmek istedim size. Ve bu dizimizin adı da Tell Me That You Love Me. 2023 yılında aslında gösterimde olan bir dizi. Ben de çok geç tanıştım. Ama geç bile olsa güç olmasın demişler. Bence herkesin böyle izlemesi gereken demeyeyim ama sanki izleseniz böyle belki hayatla ilgili yeni bakış açıları ya da sahip olduğunuz şeylerle ilgili hissiyatlarınız değişebilir diye düşünüyorum. Ben de öyle bir etki yaratmıştı çünkü. Oldukça etkilendiğim, beni yer yer ağlatan, yer yer böyle güldüren bir dizi ile karşınızdayım. Dediğim gibi 16 bölümlük bir dizimiz. İnternette bulabilirsiniz. Ve bu bir Japon dizisinden uyarlama aslında. Çok da eski bir diziden uyarlama bir dizi. Spoiler vermeyeceğim ama iki dizi arasında finalleriyle ilgili bir farklılık olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim konusuna. Aslında temelde iki karakter biz göreceğiz. Bunlar başrollerimiz olacaklar. Ve ben önce karakterleri biraz anlatmak istiyorum. Erkek karakterimiz, erkek başrolümüz şöyle bir karakter canlandırıyor. Bir ressam görüyoruz. İşitme engeli olan bir birey kendisi ve aslında hislerini resimlerle anlatan, sanatıyla anlatan, çok aşırı insan canlısı değil ama hayatında olan insanları çok seven derin bir karakter olarak göreceğiz dizide. Ve bu karakterimizi canlandıran oyuncumuz Jun Woo-sung adlı oyuncumuz. Ben daha önce kendisini görmedim ama burada gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış. Klipte de göreceksiniz zaten. Ve ona eşlik eden de güzeller güzeli bir oyuncumuz var. Shin Yoon Bin adlı oyuncumuz da ona eşlik ediyor. Onun canlandırdığı karakter ise bütün hislerini kelimeleriyle ifade eden, çok naif, çok böyle kendi hayallerinin peşinden koşan bir oyuncu olmak isteyen bir kadın görüyoruz. 30'lu yaşlarında bir kariyer değişikliği yapmayı planlıyor ve oyunculuk adına işini bırakıp yeni bir sayfa açmaya çalışan bir karakter görüyoruz. Bu iki karakterimiz bir şekilde bir araya geliyorlar ama ikisinin de aslında en güzel ve en temel noktaları da iki karakter de o kadar naif, o kadar size işleyecek karakterler ki bence o bile diziyi izlemeniz için yeterli olacak. Ama tabii ki bununla beraber onların yeşermeye çalışan, büyümeye çalışan aşklarını izliyor olacaksınız. Bu kadarı yeterli olur diye düşünüyorum. Çok fazla spoiler vermeyeceğim size. Ve videoyu uğurlamak istiyorum size. Yorum kısmında çok konuşacağız. Orada görüşelim. It's not true. Tell me I've been lied to. Crying isn't like you. What the hell did I do?
trying to make me laugh and nothing else to change today. You didn't mean to say I love you. I love you, and I don't want to. Up all night on another red eye. I wish we never learned to fly. Maybe we should just try to tell ourselves a good lie. Didn't mean to make you cry. Maybe won't you take it back? Say you were trying to make me laugh and nothing else to change today. You didn't mean to say I love you. I love you, and I don't want to. The smile that you gave me even when you felt like dying. We fall apart as it gets dark. I'm in your arms in Central Park. There's nothing you could do or say. I can't escape the way I love you. I don't want to, but I love you. Evet, ya bu dizi çok fazla sorgulamaya itti beni. Hatta daha geçen akşam bir arkadaşımla konuştum bu diziyle ilgili. Ne konuştum? Şöyle, şimdi karakterlerimiz biliyorsunuz adım adım birbirlerine yaklaşıyorlar. Aslında daha doğrusu aktris karakterimiz, kadın oyuncumuz, canlandırdığı karakterimiz çok yüreği gibi davranan, tertemiz ve hızlı davranan bir karakter. Ben bu dizide şunu çok sevdim. Burada işitme engeli olan bir birey üzerinden anlatılıyor konu ama her birimizin hayatında bedenen olmasa bile ruhen engelleri olan ya da bedenen engelleri olan insanlar var ve var olabilirler. Özel olarak da var olabilirler. Burada belli bir sürece kadar aslında erkek başrolümüzün nasıl geri durmak istediğini karakter olarak, kendini geri tuttuğunu, çünkü incinmek istemiyor, kırılmak istemiyor. Daha önce başından böyle bir şey geçmiş ve çok acımasızca aslında bir ayrılık yaşamış. Ve bu onun kontrolünde olan bir sebepten dolayı da değil biliyorsunuz.
Bu yüzden onun kendine tutuşu ve kendinden uzaklaştırmak istemesini çok net anlıyorum burada. Çoğu zaman beni sinir eden bir olay ama burada onu anlayabiliyorum. Kırılış noktasını ben çok sevdim. Çünkü eninde sonunda hayatımıza kendimiz karar vermemiz gerekiyor. Ne ilişkinin içinde olduğunuz diğer taraf ne de aileniz, kardeşiniz, arkadaşlarınız. Çünkü burada her ne kadar bizim kadın karakterimiz çok direkt de olsa birçok engelle rastlıyor aslında. Bunlardan ilki sevdiği adam. Çünkü kendi geri tutup hani ilişkiye başlamanın riskini almak istemiyor. Tam onu atlattı derken bu sefer de çevresindeki insanların hani bu işitme engeli size bir engel oluşturmayacak mı diye ona hatırlatması, onu o konuda dürtmesini görüyoruz. Bu sanki o kişinin bunu akıl edip düşünmüyormuş gibi davranılmasına sebep açıyor ve ben buna sinir oluyorum aslında. Yani bu birey bir karar alabilir ve zaten birlikte olduğu insanın bu özel durumunu da biliyor değil mi? Bu bir sır değil, bu saklanmış bir şey değil. Ve bir çaba da görüyoruz. Öğrenmeye çalışıyor ve onun diliyle de konuşmaya çalışıyor. Dizide tabii ki sessiz anların olmaması için biz sürekli kendini söyleyip aynı zamanda işaret diliyle de iletişim kurmaya çalıştığını görüyoruz ama çok güzel noktalarda o kadar güzel seçilmiş ki o cümlelerin hangi cümleler olacağı. Oyuncumuz sadece işaret diliyle iletişim kuruyor sevgilisiyle falan. O ayarı çok güzel yapmışlar bence. Ve daha sonrasında bu şüphelerin, bu etrafının da baskısı aynı zamanda kendi kendine de bir baskı oluşturuyor. Çünkü iletişim kuramamaktan çok korkuyor. Ama iletişim demek illa kelimelere dökülmesi demek değil. Her dili öğrenmek de bir süreç gerektiriyor. Bu hani böyle yabancı çiftler oluyor ya, biri bir başka ülkeden, biri başka ülkeden bir taraf diğerine uyum sağlamak için bir dil öğreniyor. Bu onun serüveni gibi aslında. Yani işaret dilinin konuştuğumuz ya da öğrenmeye çalıştığımız diğer dillerden çok bir farkı yok. O yüzden bu bir süreçtir. Bir anda tabii ki şakır şakır konuşamazsınız. Ve gayet güzel iletişim kurabiliyorlar teknoloji sayesinde ama sonra bir bakıyoruz ki ufak ufak ya bu yeterli olacak mı? Hani anne babası hem mesleki yönden onları hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor hem onların endişeleri yüzünden de bazı kararlar alıyor ve ilk başta her ne kadar bu ayrılık kararında ben biraz erkeği suçlamıştım çünkü hani niye konuşmuyor? Konuşsa çözebilecekleri ya da konuşsa en azından bu şekilde bitmeyecek bir mesele diye düşünüyordum ama sonradan düşününce o uyudukları sahne var ya, klipte de kullandım ben galiba. Bir çeviri kullanıyor. Yani ona konuşalım mı demek için telefonunu açtığında sesli algılamayla beraber aslında kızın ağzından dökülen talihsiz cümleyi duyuyor ve bunun üzerine bir ayrılık kararı alıyor. Çünkü o da zannediyor ki bu durumdan sıkılıp bunu almış. Ben sıkılıp bunu almaktan ziyade korktuğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun toplum baskısı biraz ön plana çıkıyor bence karakterimizin hayatında. Çünkü konuşup anlaşabildiğin birine bir anda böyle bir çekip bariyer örmek ve bunu hani ciddi anlamda yapmak biraz değil çok haksızlık oldu diye düşünüyorum. Ve aslında erkek karakterimizin bunu neden yaptığını anlıyoruz. Çünkü onu çok seviyor, ona çok değer veriyor. Zaten o sahne beni koparmış, ben çok ağlamıştım ismini söylediği sahnede. Ne kadar kıymet verdiğini oradan da anlıyorsunuz aslında. Onu sevdiği için, onu zorlamamak için böyle bir karar alıyor. Neyse ki Kore versiyonunda mutlu bir son görüyoruz. Orijinalinde o da yokmuş, ben izlemedim. O yüzden izlemeyi de çok düşünmedim. Çünkü zaten
bütün bölümler yüreğini sop ediyor. Bir insanın bu kadar yanlış anlaşılması, aslında ne kadar yargılamaya açık varlıklarız, öyle değil mi? Yani hiç kimseye hiçbir şekilde sormadan ve günümüzde o kadar hızlı akan bir hayat var ki kimin neyi neden yaptığını bilmeden biz kılıf uyduruyoruz. Yani işte öğrencinin tabii ki duyma engeli olduğunu bilmediği için tavır alması ve sen bana yardım etmedin demesi, ya da işte ev sahibinin torunu eve girip uyuyakaldığında yanlış anlaşılıp karakollara düşmesi. Yani birçok konu işleniyor dizide. Aynı zamanda biliyorsunuz sokak resmi yaptığı, duvar resimlerini yaptığı daha doğrusu yerlerle ilgili de hikayeler anlatılıyor. Çok derinlikli, katmanlı bir olay örgüsü olduğunu düşünüyorum. İletişimin ne kadar güzel şekilleri olduğunu da bize gösteriyor bence. Ben o şey anlarını çok sevdim. Yani sen gitarını çal, ben rahatsız olmam. Orada resim yapıyor. Yani aynı evin içinde farklı şekilde vakit geçirebiliyorlar. Bu birçok çiftin aradığı şeylerden biri. O yüzden engel diye düşündükleri şey aslında bir engel değil hayatlarında. Bunu farkına varıp tekrar bir araya gelmeleri güzel bir dokunuş olmuş diye düşünüyorum. Ve tabii ki aslında işitme engelli bireylerimizin de günlük hayattaki nasıl şeylerle karşılaştıkları, nasıl yargılamalar uğradıkları ile alakalı da güzel bir mesaj taşıdığını düşünüyorum. Ve yani hepimiz bu arada potansiyel taşıyoruz biliyorsunuz. Allah hepimizi korusun ama bunlar hep olası şeyler. O yüzden hatta ben geçtiğimiz dönem aldığım derslerden biri de işaret dili dersiydi. Ve gerçekten sıfırdan dili öğrendiğiniz için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben de biliyorum. Her dilde de farklı işaret dili. O yüzden tam o dönemde ders aldığım için ben böyle acaba benzerlikler bulur muyum diye çok daha dikkatli izlemeye çalışıyordum. Öyle bir anımda denk geldi. Güzel de denk geldiğini düşünüyorum. Bence siz de çok seveceksiniz ya da umarım sevmişsinizdir izlediyseniz. Ben gerçekten çiftimizi çok çok beğenerek izledim. Diğer karakterler, her karakterin konuya kattığı bir değer vardı. O yüzden bence çok güzeldi. 16 bölümde de güzelce tamamlanmış bir diziydi diye düşünüyorum. Buraya kadar umarım dinlemişsinizdir. İzlediyseniz yorumlarınızı lütfen aşağı bırakmayı unutmayın. Oyuncularımıza da tekrardan teşekkür etmek lazım. Çok büyük bir emek olduğu çok belli. Çünkü yani tabii ben bilmiyorum ama işaret dilini komple kullanmak bir dizide çok büyük bir risk. Çünkü bunu bir dizide daha yaptılar güncel. Çiftimiz hatta çok neydi? Through Your Phone muydu? Telefonla ilgili o diziyi ben paylaşmadım. Paylaşır mıyım bilmiyorum. İzledim ama. Anlayanlar anlamıştır diye düşünüyorum. Mesela orada birkaç hata yapıldığı ile ilgili bir şeyler duymuştum ben galiba. Yani çok kritik bir çizgi. Çok emek harcandığı belli. O yüzden ben çok beğendim. Sanat galerisinde özellikle öğrencilere ders verildiği kısım da beni benden aldı. Yani toplumsal mesaj olarak bizim televizyonlarımızda görmek istediğim şey bu. Bence bizde bu çok büyük bir eksiklik. Böyle konulara ihtiyacımız var duyarlılığı arttırmak için diye düşünüyorum. Herkesin hayatı, kendi kararları ve kendi kararlarının sonuçlarını yaşıyor. O yüzden sevdiklerimiz bizleri düşünüyor elbette ki ama sizi sizden çok kimse düşünmez. O yüzden onları dinleyip kulak verip vermeme kısmında iyi değerlendirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Tamamen de reddetmeyin bu arada. Çünkü haklılık payları da var. Ebeveynler deyince akan sular durur. Diyerek videomu kapatmak istiyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.